Merhaba arkadaşlar. 8 gün süren Ovacık'tan Üçağız'a kadar olan Likya yolu değerlendirme videomuza hoş geldiniz diyeyim. Bu videoda genel olarak karşılaştığımız sorunlardan veya önerilerden bahsediyor olacağız. Bazı notlar aldım. Onların üstünden değine değine gidiyor olacağız. Öncelikle arkadaşlar, eğer bu rotaya çıkıyorsanız telefonunuza indireceğiniz uygulama, eğer akıllı telefonunuz varsa indireceğiniz uygulama, ilk uygulama Maps.me olsun. Maps.me uygulamasıyla benim de video açıklamalarında vereceğim rotaları Maps.me üzerinde açarak tüm rotayı o şekilde rahatça görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde kamp alanlarını, su kaynaklarını, izleme noktalarını ve zor durumda kaldığınız zamanlarda işte terk edilmiş barınakları vesaireleri görebilirsiniz. Ayrıca bakkal, pansiyon vesaire, köy içinde ne varsa onları da görüyor oluyorsunuz. Bunun bir diğer avantajı da şöyle. Mesela su sarnıçları var diyelim yolda. Su kaynakları var. Bu su kaynaklarının hepsi kullanılamıyor arkadaşlar. Yani temiz su kaynağı bazen olmuyor. Bu bakımdan da size oldukça bilgi veriyor. Bunu nereden anlıyorsunuz? Su kaynağına baktığınızda mesela değerlendirmeler oluyor orada. Genelde olumsuz zamanlarda, olumsuz değerlendirmelerde insanlar oralara yorumlar yazıyor. Başkaları sıkıntı çekmesin diye. O yorumlara bakarak arkadaşlar su kaynaklarının kullanılıp kullanılamadığını rahatça görebilirsiniz. İkinci olarak arkadaşlar çanta ağırlığı. Çanta ağırlığı konusu epey tartışma konusu olmuş durumlarda. Yani forumlarda gördüğüm kadarıyla da öyle. İşte ne kadar ağırlıkta olsun çantam, neler alayım neler almayayım. Bu konuda şöyle bir önerim var. Yani sizi mutlu eden şeylere, işte bu kahve olur, çikolata olur, bir şeyler artık neyse. Yani çok yükü de ağır olmayan şeyleri yanınıza almanızı tavsiye ederim. Çünkü yolda bunlar size moral motivasyon oluyor. Yani tam böyle canınızın bittiği noktada, iyice bezdiğiniz bir noktada, güzel bir izleme noktasında kahve keyfi gayet keyifli oluyor arkadaşlar. Sizin moralinizi tekrar yukarıya çıkartıyor. Böyle şeylerden çok vazgeçmenizi önermem. Fakat işte ağır yüklü çadırlar olur, tulumlar olur, şişme yataklar olur. Bunlardan tabii ödün verebilirsiniz. Bizim genel olarak malzemelerimiz hafif malzemelerde, ultralight olarak geçiyor. Çanta ağırlığımızda toplam kamp yükü, işte 2-3 günlük yemek, işte mutfak gereçleri, çadırımız, matımız, işte yağmurluğu içinde. Zaten onu ayrıca ilk yolu çantamda ne var videosunda rahatça görebilirsiniz. Yaklaşık 12-13 kilo ağırlığındaydı çantamız. Yani bu çanta ağırlığıyla biz yolda çok fazla sıkıntı yaşamadık açıkçası. Rahat bir yürüyüş yaptık. Hem yolun, manzaranın keyfini çıkardık. Hem de her alet ve edevatımız yanımızda olduğu için istediğimiz yerde kalıp yemeğimizi yine kendimiz istediğimiz şekilde yapabildik. Yol üstünde bazı arkadaşlara denk geldik. Mesela yanlarında yemek taşımıyorlardı veya yanlarında çadır taşımıyorlardı. Eğer bu şekilde yola çıkarsanız şunları göz önünde bulundurun. Yol üstünde tabi yemek noktaları da oluyor. Kalacak yer, pansiyonlar da oluyor. Fakat biz mesela güzel bir gün batımı yakaladık diyelim. Orada çadır kurmak istiyoruz. Hemen çadırımızı kurabiliyoruz. Ve yemek bağımlılığımız da olmadığı için yine çadırımızı kurduğumuz yerde kendi yemeğimizi yapıp yemeğimizi de yiyebiliyoruz. İşte yanında yemek taşımayan arkadaşlar mesela mecburen en yakın yerleşim yerine giderek yemek ihtiyaçlarını mecburen orada görmek zorunda kaldılar. Bunlar biraz sizin özgürlüğünüzü kısıtlıyor açıkçası. Bunlar da aklınızda olsun. Yine burada çanta yerleştirmesi de çok önemli. Mesela Hüseyin arkadaşım, yol arkadaşım benim. Bu konuda oldukça fazla sıkıntı yaşadı. Çantası gittikçe genişleyen bir çanta olduğu için eşyalar içinde çok sabit duramadı. Sürekli eşyalar da içinde oynadığı için çok rahat bir yürüyüş, konforlu bir yürüyüş yapamamış oldu. Bu konuya da ayrıca özen gösterin bence. Yani çanta ağırlığı ne kadar az veya fazla olursa olsun içinde eşyaların sabit kalması çok büyük önem arz ediyor. Yine ayakkabı konusuna değinecek olayım. Yine Hüseyin üzerinden örnek verecek olursak o yeni bir ayakkabıyla yola çıktı. Benim tavsiyem arkadaşlar, yeni bir ayakkabıyla yola çıkmayın. Çünkü yeni ayakkabıyla yolda nelerle karşılaşacağınızı az çok kestiremiyorsunuz. Yani ayakkabı ayağınıza uyum sağlayana kadar, işte biraz yumuşayana kadar, biraz işte üstünden zaman geçene kadar tam formuna ulaşmıyor açıkçası. Yeni aldığınız ayakkabıları da en azından buraya gelmeden böyle bazı yürüyüş parkurlarında, çevrenizde bulunan bazı yürüyüş parkurlarında giyerek en azından o ayakkabının sert kısımlarını ezmiş olun ve ayağınıza ne gibi deformasyonlara yol açtığını görmüş olun. İşte inişler yapın, çıkışlar yapın, uzun yürüyüşler yapın, işte 5-10 kilometrelik. İşte ayağınızda su toplaması meydana geliyor mu veya herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Bunlara gelmeden önce
bence yapmış olun. Çünkü buraya geldiğinizde artık biraz geç oluyor. Hüseyin'in mesela ayaklarına çok fazla su toplaması oldu. Bu da tabii yürüyüş konforunu oldukça fazla etkiliyor açıkçası. İkinci nokta buydu. Gelmeden bir de kesinlikle yürüyüş çorabı getirin yanınızda. Yine Hüseyin üzerinden örnek vereceğim. Hüseyin mesela yine yürüyüş çorabı almamış. Onun yerine kuş çorabı almış. Yürüyüş çoraplarında arkadaşlar ayakkabının burun ve topuk kısımlarında ek sürtünmeyi engelleyici malzemeler oluyor. Bunlar da tabii sizin iniş ve çıkışlarınızda sürtünmeden dolayı ayaklarınızda oluşacak tahrişleri yüksek ölçüde engelliyor arkadaşlar. O yüzden yürüyüş çorabı almanızda fayda var. Decathlon'da zaten ki şu anın yürüyüş ürünlerinde bunları bolca bulabilirsiniz. O yüzden de çok sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Su toplaması konusunda yine şöyle bir tavsiyem olacak arkadaşlar. Bazı kremler var bu su toplamasını geçiren. Teosilin diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. O kremi yanınıza su toplayan yere uyguladığınızda, yani Outdoor Haber'den Çağatay arkadaşımızın paylaşımı vardı bu şekilde bir videoda. Su toplamasını nasıl önleriz diye. Onda bayağı etkili olduğunu videoda görmüştüm. İsterseniz o videoda bakabilirsiniz. O kremi kullandığında akşam su toplayan yer iniyordu ve üstüne bir bant yapıştırıyordu. Bizim yanımızda su toplamayı giderici bir bant da yoktu. Yol üstünde karşılaştığımız Belçikalı bir arkadaşımız, onu diğer videolarda görüyor olursunuz. Hüseyin'in bacağını, ayağını gördükten sonra kendisinde bant olduğunu, isterse bir tane verebileceğini söyledi. Hüseyin onu yapıştırdıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Eğer imkanınız varsa böyle bir bant alarak da yola çıkabilirsiniz yine. İlk yolunda yine köpek konusu da çok revaçta arkadaşlar. Bu köpekler konusunda oldukça fazla yorum, video vesaire gördüm. O yüzden bu konuya da değinmek istedim açıkçası. Yani biz Ovacık'tan bu geldiğimiz noktaya kadar, Üçağız'a kadar yani herhangi bir köpek saldırısı yaşamadık. Şöyle ki, yani evlerin önünden geçtiğimizde veya belli bir işte keçilerin olduğu, yoğunlukta olduğu, işte çobanların bunları otlatmaya çıkardığı yerlerden geçtiğimizde illaki bu köpekler havlıyor size normal olarak yani. Nasıl size birisi geldiğinde, zili çaldığında siz kim o diyorsanız, yani siz de o köpeklerin bölgesine girdiğinizde onların da aslında kim o deme şekli o oluyor. Böyle durumlarda arkadaşlar panik yapmayın. Zaten biz videolarda da gösterdik bunu. Panik yapmayın. Köpekleri ilk önce sakinleştirin. Dost canlısı olduğunuzu gösterin onlara. Yani yere eğilebilirsiniz. Böyle dizinize vurarak köpekleri sakinleştirebilirsiniz. Sizin dost canlısı olduğunuzu anladıklarında zaten size saldırmazlar. Yani bize hiçbir köpek saldırmadı. Üstümüze geldiler ama öyle saldırma noktasına kadar hiçbir zaman bu gelmedi açıkçası. O yüzden biraz da burada sizin davranış ve tutumlarınız büyük önem arz ediyor. Yani köpekten korkuyor olabilirsiniz tabii ama yani burada sakin kalmakta oldukça faydalı. Yani kaçarsanız belki köpek sizin peşinizden daha fazla gelecek ve size daha fazla sıkıntı oluşturacak. Kıyafet konusunda arkadaşlar genel bir değerlendirme yapacak olursam, ben yanıma 2 adet tişört, 2 adet çorap aldım yedek olarak. Yani toplamda aslında 3 tane tişört, bir uzun kollu tişört, 3 adet çorap, 3 adet de iç çamaşırı aldım. Bir tane de şort ve pantolonum vardı. Genel olarak hep bunları kullandım zaten. Videolarda da gördüğünüz gibi. Malzemelerimin hepsi polyester malzeme. Yani ıslandığında hızlı kuruyabilen, yine terlediğinizde üzerinizden teri oldukça hızlı atabilen malzemeler. Yani böyle yürüyüşlerde bu tür malzemeleri kullanmanız büyük önem arz ediyor. Yol üstünde yine bazı arkadaşlarımıza denk geldik. İşte sevdiği tişört olduğu için pamuklu tişörtle gelen arkadaşlar da oluyor. Yani sevdiğiniz bir tişörtünüz olabilir fakat o tişörtler inanın ki gün sonunda terden oluşan tuzdan dolayı üstleri bembeyaz oluyor arkadaşlar. Yani ne kadar sevseniz de o tişörtü ikinci gün bir daha giymek istemeyeceksinizdir. Biz mesela genel olarak böyle polyester tişörtler giydiğimiz için hem terimiz üstümüzde kalmadan hızlıca dışarıya çıkıyor. En fazla ter sorunu yaşadığımız yerler zaten yürüyüşte sırt çantası sırtımızda olduğu için sırt bölgemiz oldukça terliyor. Çünkü bizim sırt çantalarımızda herhangi bir hava gözeneği yok bu teri dışarıya atabilecek. O yüzden çantayı çıkardığımızda mola yerlerinde yani inanın sırtımızdaki ter 5 dakika içinde kuruyordu. Bu şekilde de hiçbir sıkıntı yaşamadan yola devam ettik. Yani gelecekseniz eğer yine bu tür malzemeleri kullanmaya özen gösterin. Bu rotada arkadaşlar özellikle şort mu pantolon mu giyeyim konusunda tereddüt yaşayan arkadaşlar oluyor makilerden dolayı. Yani Akdeniz'in bitki örtüsü makilerden oluştuğu için arkadaşlar bazen yani sık ormanlara denk geliyorsunuz ve bu ormanlar dikenli bitkiler de barındırıyor.
Bazen yine geniş alanlardan da yürüyorsunuz. Fakat bizim sık yerlerden yürüdüğümüzde çok fazla oldu. Bacaklarımız da genel olarak yara bere içinde. Ben şort giymeyi seven birisi olduğum için yürüyüşün büyük bir bölümünde şort giydim. Yani bacaklarım çizildi. Buna yapacağınız çok fazla bir şey yok. Olabildiğince yani sıyrılarak yürümeniz. Eğer çok rahatsız oluyorsanız bu durumdan bir tozluk da kullanabilirsiniz. Yol üstünde tozluk giyenlere de rastladık çünkü. Yani şort giyip altına tozluk giyip o şekilde yola devam edenler de vardı. Bu da aklınızda olsun. Pantolon da yine çizilmelere neden oluyor, çok kalın bir pantolon olmadığı için. Fakat tabii ki çıplak bir bacak kadar olmuyor arkadaşlar. Bu da yine değineceğim farklı bir giyim noktası olsun. Sinek konusuna değinecek olayım arkadaşlar. Ovacık'tan 3 Ağız'a kadar sinek konusunda tek sıkıntı yaşadığımız nokta Patara plajı oldu. Patara plajında çok fazla sinek var. Eğer buraya uğramayı düşünüyorsanız yanınıza kesinlikle bir sinek losyonu almanızı öneririm. Yani çünkü benim sırtımı ve bacaklarıma oldukça fazla soktular. Yani kabarıkları, fotoğrafı duruyorsa eğer gösteririm yine size. Yani çok fazla şişti ve kaşınması da beraberinde cabası oldu. Yani eğer Patara'ya uğramayı düşünüyorsanız, orada denize girmeyi düşünüyorsanız veya kamp yapmayı, kesinlikle sinek losyonu yanınızda bulunsun. Kamp ocağı, kartuş konusuna değinecek olayım. Biz yanımıza sadece bir tane 450 gramlık kartuşlardan aldık. Ya bunda her gün yemeğimizi yaptık. Yani yemeğimizi yaptık dediğim zaten kullandığımız yemekler genel olarak yaylanın hazır yemekleri oldu arkadaşlar. Bu yemekler de hazır olduğu için isterseniz soğuk da yiyebilirsiniz. Biz soğuk çok sevmediğimiz için 2-3 dakikalık bir ısıtıyoruz. O şekilde tüketiyoruz. Yani 2-3 dakikalık ısıtmayla 2 tane yemek alıyorduk yanımıza. Günde 5 dakika yemek ısıtmasını hesap edebilirsiniz. Oldukça fazla çay kahve tüketiyoruz. Yani günde en az 2 defa çay, en az 2 defa kahve içecek şekilde bir kullanımımız oldu. Onu da hesap ederseniz ya bizim kartuşumuz neredeyse tam yetti diyebilirim. Yani sonuna geldi artık. Aldığımda da yani yanımda taşıdığım kartuş da %90 oranında doluydu. Yani 450 gramlık bir kartuş işimizi bizim gördü. Fakat işte böyle uzun vadeli işte makarna yapayım 10 dakika suda haşlayayım falan derseniz tabii bu kartuş yetmez arkadaşlar. Şöyle de bir durum var. Eğer bu tür yemeklerde tüketmiyorsanız, ne bileyim noodle falan yiyorsanız daha ufak bir kartuşla da yola çıkabilirsiniz. Onu da belirtmiş olayım. Çünkü noodle zaten hemen 2-3 dakikada olabilen bir şey. Çok fazla bence besin değeri yok. Biz o yüzden tüketmeyi çok tercih etmedik. Fakat yine böyle az zamanda olan şeylerde büyük kartuş almanıza da gerek olmadığını söyleyeyim. Yol üstünde arkadaşlar yine birçok insanla karşılaştık. Yani yürüyüşü bırakan da oldu. Yola devam eden de oldu. Belli bir etabı bizim gibi tamamlayan arkadaşlar da oldu. Bazen onlarla beraber kamp yaptık. Bazen onlarla beraber o parkuru tamamladık. Çok fazla insanla tanıştık açıkçası. Yalnız gelenler de vardı. Arkadaşıyla gelenler de vardı. Ya Türkler diyeyim. Yani biz olarak yalnız yola çıkan arkadaş sayısı çok fazla. Arkadaşıyla gelenler de var. Fakat benim gördüğüm yalnız çıkan insan sayısı çok fazla. Eğer varsa kafa dengi bir arkadaşınız, onunla yola çıkmanızı öneririm. Çünkü daha iyi oluyor. Eğer yoksa tabii yol üstünde denk geldiğiniz arkadaşlarla da uyum sağlayarak işte anlaşabileceğiniz kişilerle yola devam edebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar çok fazla tecrübesiz insana da denk geldik biz. İşte rotayı nereden yürüyeceğini bilmeyen, yani rotayla alakalı hiçbir bilgisi olmayan insanlara da denk geldik. Bunlar da tabii tehlike arz eden durumlar. Yani gelmeden muhakkak yürüyeceğiniz rotanın bilgilerine önceden bir bakın. Nereyi ne kadar yürüyeceksiniz? Parkur ne kadarlık bir işte uzaklık içeriyor? Yol üstünde su kaynağı var mı? Kamp alanı var mı? Veya yemek için nasıl elde edecekseniz bunlara kesinlikle bakmanız gerekiyor yani. Çünkü bunları kimse sizin yerinizde düşünmeyecek. Hele ki yola tek başına çıktığınızda kimse düşünmeyecek. Anca yol üstünde birileriyle karşılaşırsanız anca öyle bu problemlerinizi çözebilirsiniz. Bu da yine yol üstünde görüp değinmek istediğim farklı bir noktaydı. Rota konusuna gelecek olursak arkadaşlar, biz sadece asfalt kısım olan yani Kınık'tan yani Santos'tan Bezirgen'e kadar olan kısmı dolmuşlarla geçtik arkadaşlar. Patara'ya indikten sonra, Gavurlu'ndan Patara'ya indikten sonra orada bir gece konakladık. Çadırda yine. Oradan sonra arkadaşlar şu şekilde devam ettik. Patara'dan zaten dolmuşlar kalkıyor Leton ve Santos şehirlerine, antik şehirlerine. Oraları gezdik. Oradan Akber'e geldik dolmuşla yine. Akber'den de tekrar Bezirgen'e çıktık dolmuşla.
Siz bu rota yerine çok fazla, eğer vaktiniz azsa, daha güzel rotaları yürümek istiyorsanız bizim rotamızı takip edebilirsiniz. Sonuçta biz çalışan olduğumuz için çok fazla vaktimiz yoktu ve güzel rotaları yürümeyi tercih ettik. Asfalt ve seraların bulunduğu bu bölgedeki rotaları çok fazla yürümek istemedik açıkçası. Şöyle de bir rota izleyebilirsiniz. Antik şehirlere, işte arkeolojiye merakınız varsa yine Leton ve Santos şehirlerini gezebilirsiniz. Buradan tekrar Patara plajına dönerek Patara plajı üzerinden Gelemiş'e doğru devam edebilirsiniz. Gelemiş üstünden Delikkemer'e, Delikkemer'den de Kalkan veya Akbel üzerinden Bezirgen'e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bizim yapmadığımız bir rota alternatifi. Yani şimdiki aklım olsaydı belki biz de bunu uygulayabilirdik. Fakat şu anki durumdan da pişman değilim, çünkü yani bunu yapmayarak burada çok güzel 2 tane parkuru yürümüş olduk ve yani en azından bu Kaş etapını da görmüş olduk. Rota üzerinde arkadaşlar yine denize girebileceğiniz çok fazla yer var. Kelebekler Vadisi, Kabak Koyu, Cennet Koyu, işte burada Kaş üzerine geçtiğimiz noktalar, Patara plajı yine. Bu noktalarda eğer denize girmeyi seviyorsanız tabii ki girebilirsiniz. Fakat şunu da hesap etmeniz gerekir ki yani bu bir yürüyüş etkinliği diyeyim. Tabii Likya yolu üzerinde çok fazla suya girebileceğiniz, denize girebileceğiniz nokta var. Fakat bunların da süreyi uzatacağını göz önünde bulundurun. Biz Fethiye tarafındaki işte Kabak Koyu, Kelebekler Vadisi, Cennet Koyu, buralarda hiç denize giremedik diyeyim. Çünkü deniz ulaşımı oldukça uzak. Eğer bu rotalara saparsanız yolunuz en az yarım gün veya bir gün uzayacaktır. Eğer vaktiniz bu olsa tabii ki buralarda denize girip buraların da keyfini çıkarabilirsiniz. Biz daha çok Kaş'la 3 Ağız üzerinde bulunan yerlerde denize girmeyi tercih ettik. Çünkü zaten neredeyse deniz seviyesinde yürüyorsunuz ve deniz tam yanınızda. Sıcaktan bunaldığınız zamanlarda bu denize girme faaliyetleri sizi oldukça rahatlatıyor, motivasyonunuzu tekrar yükseltiyor. Hem de serinlemiş oluyorsunuz. Biz bu yüzden böyle bir tercihte bulunduk. Bir de işte Fethiye tarafında Patara'da girdik arkadaşlar. Onun dışında denize girmedik açıkçası. Girdiğimiz yerleri zaten diğer videolarda gördünüz. Şöyle de sıkıntılar yaşadık arkadaşlar. Yani Likya yoluna herkes böyle kafasını temizlemeye, arınmaya veya işte ne bileyim içsel yönelime dönmek için çıkıyor diyebilirim. Ya da işte her nasıl bir amacınız varsa işte kafa dağıtma, sakinleşme, doğayla baş başa kalma, bu tür amaçlarla çıkıyorsanız eğer ya bazı sıkıntılar yine yaşıyorsunuz. Neden yaşıyorsunuz? Yerleşim yerlerinde arkadaşlar insanların yaklaşımı çok yürüyüş yanlısı gelmedi bana. Yani marketler olsun, pansiyonlar olsun. Yani bir köye giriyoruz mesela. Hemen insanlar şey soruyor bize. İşte yemek yiyeceğim mi? İşte gözleme ayran. Onun dışında daha gelen var mı? Gibisinden çokça soruyla karşılaşıyorsunuz. Siz de muhtemelen bu sorularla karşılaşacaksınız. Tamam, yani sonuçta bu insanların da geçim kaynağı bu şekilde. Fakat yani biraz daha insancıl olabilirler bence. Yürüyüş psikolojisinden çok anlamadıklarını söyleyebilirim. Zaten siz oraya yorgun argın bir şekilde ulaşmışsınız. Bu sorular biraz canınızı sıkıyor. Bir yerden sonra çünkü çok fazla tekrarlanıyor. Bu da tabii sizin biraz canınızı sıkıyor. En azından bizim sıktı. Öyle diyebilirim. Yani çünkü insanlar sizi direkt böyle para gibi görüyor. Yani herhangi bir şey sormuyorlar size. Yapanlar olabilir. Biz onlarla karşılaşmamış olabiliriz. Onları tabii bunların dışında tutuyorum. Fakat bizim karşılaştığımız insanlar genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Yani sizi para gibi görüyor. İşte yararlanabileceği bir şey gibi görüyor. Oturup bir sohbet eden insan sayısı çok azdı. Olanlar da vardı tabii ki. Onları da zaten paylaştık, söyledik. Onlara da çok teşekkür ediyoruz bu durumlarından, tutumlarından dolayı. Yani zaten buradaki insanların birçoğu Likya yolunu yürümemiş arkadaşlar. Yani bu pansiyondakiler. Rota hakkında çok fazla bilgileri yok. Size önerilerde de çok fazla bulunamıyorlar. O yüzden yürüyüş psikolojisinden de çok fazla anlamıyorlar aslında açıkçası. Yani siz oraya ulaştığınızda işte böyle bir güler yüz, işte bir hoş geldiniz demek, bir nasılsınız demek çok zor olmasa gerek bence. Ya böyle şeyler insanı daha da böyle motivasyonunu yükseltiyor diyeyim. Tam ters tutumlarda da oradan uzaklaşmak istiyorsunuz. Neden? İşte negatif bir durum var orada çünkü. Orada çok fazla kalmak istemiyorsunuz. Bizim de böyle es geçtiğimiz yerler oldu. Bakıyoruz tutumlarına insanların. Eğer böyle işte kar amacı güden insanlarsa, sadece bu odağa yöneldilerse arkadaşlar, orada çok fazla durmadan devam etmek istiyoruz. İnsanlara da işte orada size sorduklarında işte gözleme ayran veya yemek yiyecek misiniz sorularına olumsuz cevap verdiğinizde hemen yüzlerini asıyorlar açıkçası.
Biz şöyle bir durumla da karşılaştık. Yine işte bir tane Gökçeören köyünden sonra kamp yaptığımız yerde Belçikalı arkadaşımız aynı durumdan o da bahsetti. Yani şöyle bir şey söyledi o da. Her yerde insanlar işte bir şey yiyecek misin, içecek misin diye soruyorlar. Ben her yerde zaten bir şey yiyip içecek olsam diyor, bu yolu yürüyemem diyor. Yani haklı bir sitem bu. Yani çünkü yol üstünde çok fazla yer var. Gerçekten her yerde bir şey yiyip içecek olsanız rotayı yürüyemezsiniz arkadaşlar. İnsanlar da bunu göz önünde bulundurmuyorlar. Yani siz bir önceki noktada belki karnınızı doyurdunuz veya çayınızı, ayranınızı içtiniz. Bir sonraki noktada orayı pas geçip yürümeye devam etmek istiyorsunuz. Bunu insanlara söylediğinizde yüzlerini asıyorlar. Yani bu da garip bir davranış bence. Yani her yerde arkadaşlar biz buraya sonuçta yemeye içmeye gelmiyoruz. Bu bizim için sadece bu yolun devamını, yani bu yola devam edebilmek için sadece bir araç diyelim. Yeme içme olayı. Oradaki insanlar bunu sanki amaçmış gibi görüyor. Biz buraya kesinlikle işte yol üstünde bir yerlerde duralım da ayran gözleme yiyelim diye gelmiyoruz. Tabii ki destek olmak anlamında bunu yaptığımız yerlerde oldu. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Genel olarak arkadaşlar bizim değerlendirmelerimiz ve önerilerimiz bu şekildeydi. Yani yol üstünde oldukça fazla not almaya çalıştım bu konularla alakalı. Atladığım şeyler kesinlikle vardır. O konuları da yine yorum kısmından veya işte Instagram hesabı üzerinden bana yazarak işte eğer bilgim varsa tabii ki kesinlikle yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Şimdiden size keyifli yürüyüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.